Merhaba örgü severler. Pembe Atölyem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere çok harika bir takımın beresini, bir sonraki videoda da atkısını anlatacağım. Gördüğünüz gibi bere ve atkım ayıcıklı olacak şekilde yaptım ve pomponlarından atkı ve bereleri yaptık. Yani gördüğünüz gibi turuncu atkımız, turuncu pomponumuz, krem beremiz ve krem pomponlarımız olmak üzere. Şimdi bu videoda beremizi anlatacağım. O yüzden atkımızı kaldırıyoruz. Atkımı videosunu da izlemek için bir sonraki videoya girip izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi beremiz bu şekilde ayıcıklı bir model. Şöyle. Beremizi Alize Süperlana Maxi ile ördüm. Şu dip kısmından, lastik kısmından başladık. 6 numaralı şiş ile beraber daha sonra 7 numaralı şişle devam ettim. Elinizin sıkılana gevşekliğine göre üst tarafı ayarlayabileceğiniz şişinizde bu üst taraf hangi numaraysa alt tarafı bir numara küçüğüyle başlayın ki çocuğunuzun başından çıkmasın. Bu berem 5 artı yaş için yaptım. Yani 5 yaş ve üzeri çocuklar için kullanıma uygun bir bere. Gayet geniş bir bere çalışması oldu. Eğer daha küçük örmek istiyorsanız ilmek sayınızı azaltarak 1, 2 ve 3 yaş çocuklarınızda da örebilirsiniz. Bu yaş ölçüsünde toplamda 1,5 yumak ip kullandım. Ama sizler eğer 1 ve 2 yaş için örecekseniz 1 yumak ip yeterli olacaktır. Alize Süperlana Maxi kullandım dediğim gibi 100 gram 100 metre ve %25 yün %75 akrilik ölçüsündeki bütün ipleri kullanabilirsiniz. Bir tane ayıcığımız gerekli ve atkımızdaki renklerden de 2 adet pomponumuz gerekli. Sadece lastik ve haroşa örgüden oluşan unisex bir model. Modelimi dikişli olarak yaptım. Sizler isterseniz misinalı şişle de örerek dikişsiz bir çalışmada yapabilirsiniz. Ben burada yine misinalı şişle öreceğim. Sizler isterseniz düz şişle de örebilirsiniz modelimizi. Şimdi hazırsanız beremizin yapımına geçelim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızı da desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi bu güzel beremizin yapımına geçelim. Beremize lastik kısmından başlayacağız ve ilk önce şişimize 60 ilmek atacağız. Şişimize ilmeklerimizi ben üst tarafı 7 numaralı şişle yapacağım. Alt tarafı 6 numaralı şişle yani 1 numara küçük şişle başlayacağım. Sizler de elinizde sıkılığına ve gevşekliğine göre üst tarafı hangi şiş numarasıyla başlıyorsanız alt tarafı 1 numara küçüğüyle başlayın ki daha güzel olsun, bebeğinizin başından çıkmasın. Şimdi 6 numaralı şişimizi aldık. Ben videolarımda kolaylık olsun diye misinalı şiş kullanıyorum. Sizler düz şişle de örebilirsiniz. Hiçbir şey fark etmez. Dikişli bir bere yapacağız. Şimdi şöyle biraz ip ayıralım. 60 ilmeğimizi şişimize atalım. Şu şekilde ilmeklerimi atıyorum. Baş parmağıma sarıyorum ipimi. Arasından şişimi geçirip ilk ilmeğimi aldım. Tekrar sarıyorum. Arasından geçirip ikinci ilmeğimi aldım. Tekrar arasından geçirip üçüncü ilmeğimi aldım. Bu şekilde toplamda 60 ilmeğimi şişime atarak lastik örgümüz için başlangıcımızı yapıyoruz. Sizler ne şekilde ilmek atıyorsanız o şekilde atabilirsiniz. Benim atış şeklim bu şekilde. 60 ilmeğimizi şişimize atıyoruz. 60 ilmeğimi şişime attım. Şimdi bir ters bir düz lastik örgü öreceğim.
İlk ilmeğimi düz örgü olarak alıyorum. İkinci ilmeğimi ters örgü olarak alıyorum. Üçüncü ilmeğimi düz örgü olarak alıyorum. Daha sonraki ilmeğimi ters örgü olarak alıyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters şeklinde tekli lastiğimizi örerek sıramızı tamamlıyoruz. İlk sıramızı tamamladık. Şimdi ikinci sıramıza geldik. İkinci sıramızda ise ilmeklerimizi nasıl şekilde görüyorsak o şekilde örüyoruz. Şöyle en son ilmeğimi ters olarak tamamladım ve burada ilk ilmeğim düz görünüyor. İlmeğimi düz olarak alıyorum. Daha sonra ters, sıradaki ilmeğim. Düz, ters. Sıradaki ilmeğimi şöyle düz görüyorum. Düz. Şöyle. Düz. Ters. Tekrar düz. Ters. Bir düz bir ters olarak lastik örgümüzü örmeye devam ediyoruz. Toplamda 7 sıra lastik örgü ördükten sonra yukarıya doğru örmeye devam edeceğim. Bu şekilde gördüğünüz gibi toplamda şuradaki ters örgüleri sayarsak 7 sıra örüp tamamlayacağız. 7 sıra lastiğimi şöyle şu şekilde tamamladım. Şu ters ilmeklerimizden sayıyoruz. 2, 4, 6, 7. Ve şimdi örgümüzün ön yüzüne geldik. 7 sıra ördükten sonra. Şimdi üst sırada haroşa ilmeklerle devam edeceğiz. Ve burada şiş numaramızı 7 olarak değiştireceğiz. Şimdi hem ilk sıramızı örelim hem 7 numaralı şişimize geçirelim. Şöyle bu şekilde düz bir şekilde örüyoruz. Bu şekilde örerek şişimize 7 numaralı şişimize geçiriyoruz. Sıra sonuna kadar düz bir şekilde devam edelim. Sıramızı tamamlayıp ilmeklerimizi 7 numaralı şişimize aktardık ve örgümüzün ters tarafına geldik. Şimdi ters tarafında da ilmeklerimizi yine düz bir şekilde örüyoruz. Yani burada her iki tarafta hem ön yüzde hem arka yüzde düz bir şekilde örerek haroşa ilmeklerimizi elde ediyoruz. Sizler haroşa ilmeklerinizi ters yönde de örerek elde edebilirsiniz. Ben düz örgü olarak örüyorum ve bu şekilde haroşa ilmeklerimi elde ediyorum. Yine sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz bir şekilde öreceğim ve bu şekilde ilk haroşa şöyle diş diyoruz. İlk haroşa sıramızı, ilk haroşa dişimizi elde etmiş olacağız. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar haroşalarımızı örmeye devam edeceğiz. Sadece düz örgü öreceğiz. Başka herhangi bir şey yapmayacağız. Yukarıya doğru düz bir şekilde örmeye devam edelim. Örgümüzü örmeye devam ettik ve toplamda şöyle yukarıya doğru 26 diş
haroşa sırası ördük. Ve şimdi tüm ilmeklerimi tek seferde kapatacağım. Bu beremiz böyle üstten, tepeden toplamalı bir bere olmayacak. Şu birkaç sıra alttan bir zincir yapıp ucuna pompon yapacağım. Şimdi bütün ilmeklerimi tek seferde kapatıyorum. İlk ilmeğimi örüyorum, alıyorum örmeden. İkinci ilmeğimi örüyorum. Daha sonra arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Ve bu arada örgünün düzünde kesim işlemi yapıyoruz. Daha sonra sıradaki ilmeğimizi örüyoruz ve arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Sıradaki ilmeğimizi örüyoruz. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Sıradaki ilmeğimizi örüyoruz. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi kapatıyorum. Daha sonra biraz uzunca bir ip bırakıp aşağıya doğru dikim işlemimizi yapacağız. Beremizin kesimini tamamladım şöyle gördüğünüz gibi ve toplamda şu başlangıçtan şu lastikten yukarıya doğru 24 santim oldu. Şimdi ipimizi biraz fazlaca bırakacaktık dediğim gibi şöyle katlıyoruz ve kestiğimiz yerdeki ipi iğnemizi geçirdik ve örgümüzün düzündeyiz ve düz tarafından şöyle aşağıya doğru ya da şu aşağıda bırakılan ipten yukarıya doğru dikim çalışmasını yapıyoruz. Yani aşağıdan veya yukarıdan olması fark etmiyor. Şu kenardan şöyle karşılıklı olarak ilk sabitleme işlemini yapacağım. Şöyle. Aynı yerden bir kere daha batıp iyice başlangıç noktamızı sabitliyoruz. Daha sonra şu dişlerden bir buradaki yerden bir diğer yerden olmak üzere batıp çıkartıyorum. Daha sonra sıradaki haroşa dişlerimizden batıp çıkartıyorum. Daha sonra haroşa dişlerimizden batıp çıkartıyorum. Bu iplerimizi şöyle alalım. Daha sonra keseceğiz. Bir yumak kullandıktan sonra ikinci yumağımızı yine burada ipimizi taktık. Yani pomponlarını farklı renk yapacağım. Bir yumaktan biraz daha fazla gidiyor. Çünkü cep kısmını da yapacağız. Sıradaki haroşamızı şöyle bu şekilde aşağıya doğru düzgün bir şekilde birleştirme çalışmamızı yapıyorum. Berimizin dikişini tamamladım. Daha sonra şöyle gördüğünüz gibi arkada dikişimiz bu şekilde. Dikişimizi yaptığımız yeri arka tarafta ortaladım. Daha sonra ön tarafa geldim ve bir orta belirledim. Burada orta belirlemek için şöyle dikişimiz gördüğünüz gibi ortada. Şöyle bu taraftan saydığımda 14. Bu taraftan saydığımda da yine 14. 14 ayırdık. 15.'ye iğnemi taktım. Bu 13 de olur.
15-15 de olur. Bu hiç önemli değil. Önemli olan berenin tam ortasına denk gelmesi. Ortamızı belirledikten sonra 5 bu tarafta 5 ilmek, sağ tarafta 5 ilmek, sol tarafta olmak üzere ilmeklerimizi çıkartacağız. Ortadaki belirlediğimiz ilmek ile beraber toplamda 11 ilmek olacak. Şimdi hemen sayıyorum. 1, 2, şu üstteki çıkıntıları sayıyoruz. 3, 4, 5. Şöyle 5.'ye şişimi geçirdim. Ve şu dip taraftan da haroşanın ikinci sırasında. Şöyle tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. İğnemizi alabiliriz. Şöyle ilk ilmeğimizi çıkartıyoruz. İlk ilmek biraz zor oluyor. İlk ilmeğimi şöyle çıkardım. Daha sonra ipimi diğer tarafa alayım. Şöyle. İkinci ilmeğimi yine üstteki çıkıntıdan çıkartıyorum. Üçüncü ilmeğimi yine gördüğünüz gibi şöyle üstteki çıkıntıdan, şu araya değil, bak şu araya değil, şu üstteki çıkıntılardan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ilmeğimizi haroşanın ikinci sırasından çıkardım. Şöyle. Daha sonra geliyoruz arka tarafa. İlk çıkardığımız, ilmekleri çıkardığımız yer düz yerimizdi. Şimdi arka tarafta 11 ilmeğimi ters olarak öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Daha sonra örgümün düz tarafını çeviriyorum. Düz tarafında da ilmekleri düz örgü olarak örüyorum. On bir ilmeğimi düz örgü olarak ördük. Daha sonra yine arka tarafa geldik. Arka tarafta ilmeklerimin tamamını yine ters örgü olarak örüyorum. Böylelikle 3 sıra ördük. Bir sıra düz, bir sıra ters ve bir sıra ters ilk önce, bir sıra düz, bir sıra ters olacak şekilde toplamda üst sıramızı ördüm ve tekrardan ön yüze geldim. Şimdi ön yüzde şöyle ayıcığımızın girmesi için bacak bölümlerini yapacağız. Burada düğme iliği açar gibi yapacağız. Şimdi 2 ilmek öreceğiz. Daha sonra deliklerimizi yapacağız. 1, 2. 2 ilmeğimi ördüm. 1 ilmek doladım ve 2 ilmeği bir kestim. Daha sonra ördüm. Diğer tarafta da 4 ilmek bıraktım. 2 ilmeği bir kestim. Doladım. 2 ilmeği ördüm.
Daha sonra arka tarafa, örgünün yine ters tarafına geldim. İlmeklerimi yine ters bir şekilde örüyorum. 1, 2, 3, şu doladığımız ilmeği de ters örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İlmeklerim yine 11 ilmek. Tekrar geliyorum ön yüze. İlmeklerimi yine düz örgü olarak örüyorum. Bir ilmeğimi düz örgü olarak cep çalışması için örüyorum. Tekrar arka tarafa geliyorum. Arka tarafta ters, yine şu şekilde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ters ilmeklerimi bitirdim arka tarafta. Tekrar ön yüze geliyorum. Ön yüzde ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Örgümüzün arka tarafına tekrardan geliyorum. Arka tarafında ilmeklerimi ters bir şekilde örüyorum. Ters bir şekilde ilmeklerimi örüp tamamladım. Tekrar ön yüze geldiğimde ise yine ayıcığımızın bu sefer kolları için ilik çalışması yapacağız. Şöyle ajur çalışmaları aynı altta olduğu gibi yapacağız. Şimdi bu sefer 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Daha sonrasında bir doluyorum. 2 ilmeği bir kesiyorum. Bir ilmek örüyorum. İlmeği kestikten sonra 2 ilmeği bir. Ne yaptık? 3 ilmek ördük, bir doladık, 2 ilmeği bir kestik, bir ördük, tekrar 2 ilmeği bir kestik, bir doladık ve 3 ilmek düz bir şekilde ördük. Şimdi arka tarafa geçiyorum. Arka tarafta ise ilmeklerimi lastik örgü öreceğim. Kenardaki ilmeğimizi ters alıyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve bir ters, bir düz ve bir tersle bitirdik. Tersle başladık. Yine ters ilmekle ilmeklerimizi tamamladık. Tekrar ön yüze geliyorum. Ön yüzde ise ilmeklerimi yine lastik örgü öreceğim. Kenardaki ilmeğimiz düz, ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bu şekilde sıramızı yine lastik örgüyle sonlandırıyoruz. Tekrar arka tarafa geçiyorum. Arka tarafta tersle başlıyoruz. Düzle devam ediyoruz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz.
bir ters, bir düz, bir ters. Ve böylelikle cep kısmımızı da tamamlamış olduk. Ve şimdi kesim çalışmamızı yapacağız. Tek seferde ilmeklerimizi kapatacağız. İlk ilmeğimiz düz, ters ve arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Düz örüyoruz. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Ters örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Yine bir düz bir ters olacak şekilde örmeye devam ediyorum ilmeklerimi ve aynı zamanda da arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçirerek kesim çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Böylelikle cep çalışmamızı da tamamlamış oluyoruz ve daha sonra kenar kısımlarından dikiş çalışmasıyla beraber cebimizi beremize dikeceğiz. Sonrasında ayıcığımızı da yerleştireceğiz. Ve gördüğünüz gibi şöyle tamamladım. Şimdi hemen bir iğne geçirelim, ipimizi keselim, dikiş çalışmasıyla devam edelim. İğnemizi geçirdik. Şimdi dikim işlemiyle beraber devam ediyoruz. Şimdi şuradan ilk başlangıç kısmımız ikinci haroşaydı. Daha sonrasında ikinci haroşamızdan sayıyoruz. 1, ikinci haroşamız 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. haroşamıza şöyle kenarından geçirelim. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Şöyle. Şöyle batırıp alt taraftan çıkıyoruz. İğne biraz küçük kaldı galiba. Şöyle. Sonra üstten bir tane şöyle geçirelim. Ve dikim çalışmasına devam edelim. Şöyle şu şekilde kenardan bir alttan bir üstten olmak üzere dikiyoruz. Biraz kalın kalıyor. Şöyle yapacağım mecburen. Bir alttan geçireceğim. Şöyle. Daha sonra yine kenar kısmından şöyle şu tarafa çevireyim. Şöyle yukarıya doğru şöyle çıkacağım. İpimiz kalın olduğu için tekrar şu yan taraftaki yerden aşağı doğru çıkacağım. Ve daha sonra aşağıdaki yerden üst taraftan çıkacağım. Daha sonra yine yanındaki yerden aşağı ineceğim. Ve böylelikle dikim çalışmasını bir tarafta bir köşede tamamlamış olacağım. Bir alttan bir üstten bir alttan bir üstten şeklinde yaparak ilerletiyoruz. Burada da aynı şekilde yapıp tamamlıyoruz. Ya bu taraftan ya da bu taraftan dikimini tamamlıyoruz. Daha sonra şu yukarısı için zincirimizi çekeceğiz. Ben pomponlarını turuncu yapacağım. Atkıyı turuncu yaptığım için birbirlerine kombin olması için. Şimdi zincirimi de çekeyim. Kas zincir çektiğimi pomponlarımı nasıl takacağımı göstereyim ve beremizi yavaş yavaş tamamlayalım. Cebimizi her iki taraftan dikip bu şekilde ayıcığımızın girmesi için ayarladım. Şimdi arka tarafı ters tarafı çeviriyoruz ve 120 zincir çektim ben turuncu ipim için. Şu dikişin olduğu yerden bu tarafa doğru teyelleme gibi
yapar gibi geleceğiz tekrardan. Ve pomponumuzu takacağız. Bir tarafına pomponu taktım. Şimdi diğer taraftan 1, 2, 3, 4, 5. 5. haroşanın 5. haroşa ile 6. haroşanın olduğu araya ipimizi geçiriyoruz. Daha sonra yine sırayla böyle büyük büyük, sık aralıklı değil, çevirerek ara kısmından geçiriyoruz. Şöyle tığımızla beraber tekrardan döndürüyoruz. Böyle terlememizi yapıp diğer tarafa gelelim. İpimizi geçirdik ve aynı noktaya, yani dikiş izinin olduğu örgümüzün arka tarafına, bere tarafına geldik. Şimdi şöyle çekip yaprak şeklinde, şöyle gördüğünüz gibi bir çiçek gibi yapıyoruz. İyice sıktık. Şöyle bunu biraz daha şuradan geçirelim. Evet. Daha sonra bağlıyoruz. Sonrasında ise şöyle bir fiyonk çalışması yapalım. Uç kısmına da pomponumuzu takalım. Pomponumuzu da şu şekilde iplerimizi bağladığımız şu zincirimizin içinden tığımızı geçiriyoruz. Daha sonra pomponumuzun ucundaki ipleri de alıyoruz. Şöyle zincirin içinden geçiriyoruz ve şu şekilde dibe kadar getirip bu şekilde düğümlüyoruz. Şöyle. Buradaki iplerle beraber düğüm çalışmamızı yapıp beremizi tamamlıyoruz. Şimdi hemen ayıcığımızı takalım. Beremizi tamamlayalım. Ayıcığımızı da cep kısmına yerleştirdikten sonra beremizi tamamladık. Gördüğünüz gibi çok şık bir bere oldu. Kolaylıkla ve rahatlıkla yapabileceğiniz, sadece haroşadan ve lastikten oluşan çok güzel bir bere çalışmasını tamamladık. Sağlıcakla ve esenlikle kalın. Bir sonraki atkı videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.